Merhaba arkadaşlar, İki Ters Bir Düz YouTube kanalındasınız. Bugün sizlerle bu görmüş olduğunuz büzgülü kız bebek yeleğini çalışacağız. Yeleğimizin ölçüleri 1-2 yaş arası bebekler için uygun arkadaşlar. Daha önce kanalımda 4 yaşa kadar olan büzgülü bir bebek yeleği paylaşmıştım. Çok beğenildi ve birçok soru soruldu arkadaşlar. Daha küçük bedenlerde nasıl örebiliriz diye. Hem onlara cevap niteliğinde hem de ufak tefek değişikliklerle ikinci bir video çektim. O yeleğin linkini ekranın sağ üst köşesine bırakacağım. Oradan da yararlanabilirsiniz. Bu yeleği 3 parça olarak örüyoruz. Omuzlarda ilmekleri kapatmıyoruz. Örerek dikiyoruz arkadaşlar. Yan taraflar dikişli. Arka taraftan görüntüsü de bu şekilde. Ayrıca ön bölümde ve arka bölümde şöyle küçük bir desen koydum. Yine örerken haroşa bant çalıştığımız için haroşa örgü topluyor arkadaşlar. Ön tarafın düzgün görünmesi için kısa satır çalışması yaptım. Gördüğünüz gibi çok düzgün oldu. Ayrıca iki ilmekten oluşan düzgün kenar çalışması yaptım. Kenar patında, yaka kenarlarında, arka yaka kenarında ve kol kenarlarında. Bu şekilde yeleğimiz gayet muntazam oldu. Ölçülerini de vermek istiyorum. Yeleğimizin en geniş yerinden eninin genişliği 27 santimetre. Roba bölümünden genişliği ise 22 santimetre. Boyu 35 santimetre. Kol evine kadar olan uzunluk ise yaklaşık 12 santimetre arkadaşlar. Eğer bu yeleği daha büyük yapmak isterseniz büyük numara şiş ve kalın iplerle ördüğünüzde otomatik olarak yelek büyüyecektir. Ama aynı ip kalınlığı ve şişlerle örmek isterseniz ön bedenlere 3'er ilmek, toplam 6 ilmek oluyor. Aynı şekilde arka bedene de 6 ilmek eklediğinizde yeleğimizin genişliği 2 santimetre artıyor arkadaşlar. Bu şekilde de ayarlama yapabilirsiniz. Geri kalan işlemleri aynı şekilde devam ettirmek şartıyla tabii ki boyunu da bedene göre ayarlayacaksınız. Gelelim malzemelere. 100 gramı 250 metre olan anti peeling fazla kalın olmayan bir bebe yünü kullandım. Bir yumaktan biraz fazla gidiyor arkadaşlar. 4 numara misinalı şişle ördüm. Siz 2 şiş kullanabilirsiniz. Diğer araç gereçler ise makas, bir yün tığı, iri gözlü bir dikiş iğnesi, birkaç ayraç gerekiyor. Ayrıca 3 tane de düğmeye ihtiyacımız var. Hazırsanız yapılışına geçelim. Herkese kolay gelsin. Yeleği örmeye sol ön bedenden başlıyorum. 4 numara mesinalı şiş kullanacağım. Sizler düz şişlerle örebilirsiniz. 41 ilmek alıyorum önce. Bir ilmek aldım. Şişin birini çıkartıyorum. Burası örgünün ters tarafı olacak arkadaşlar. Bu yüzünü ben düz olarak kullanacağım. Arka taraftan haroşa örüyorum. Ve buradan kenar patı için 7 ilmek ayırıyorum. 2, 4, 6, 7. Buraya bir ayraç takıyorum. İlk 2 ilmeği kenar ilmek olarak kullanacağım. Arka tarafta kenar ilmeklerden ilkini ilmeğin sol tarafından batarak sağ şişime kaydırıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Arka tarafta bu şekilde örülecek arkadaşlar. Daha sonra haroşa örüyorum. Haroşa örgüyü ben düz örüyorum arkadaşlar. Sizler ters örüyorsanız o şekilde de örebilirsiniz. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Son ilmeği kenar ilmek ters örüyorum. Dönüyorum.
Ön yüzdeyiz. İkinci sıraya başlıyorum. Kenar ilmekleri ben hem arka yüzde hem de ön yüzde örüyorum arkadaşlar. Kenar dikişi daha düzgün oluyor. Arka tarafta ters örmüştük. Burada düz örüyorum kenar ilmeği. Haroşa örmeyi sürdürüyorum. Kenar patına kadar devam ediyorum. Kenar patına geldim. Devam ediyorum. Son 2 ilmeğe kadar örüyorum. Kenar ilmeklere geldim. Ön yüzde kenar ilmeklerin ilkini ipim arkada örmeden sağ şişe kaydırıyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Ön tarafta da bu şekilde öreceğiz. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeğin sol tarafından şişi batırıyorum ve ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Sıra sonuna kadar haroşa örmeye devam ediyorum. Kenar ilmeği ters örüyorum, dönüyorum. Kenar ilmeği ön yüzde düz örüyorum. Haroşa örmeyi sürdürüyorum. Bu şekilde arkadaşlar toplam 9 sıra öreceğiz. 3 sıra ördüm. 6 sıra daha örelim. Daha sonra düz örgüye geçerken tekrar birlikte olacağız. Toplam 9 sıra ördüm. Ön yüzde 1, 2, 3, 4, 5 haroşa çizgisi oldu arkadaşlar. Şimdi düz örerek geleceğim. Arka tarafta da ters örerek döneceğim. Ayrıca kadar düz örelim. Ayrıca kadar ördüm. Bundan sonra ayrıca kadar olan ilmekleri ön yüzde düz öreceğiz. Arka tarafta ters öreceğiz. Düz örgüye geçiyorum arkadaşlar. Kenar patındaki 5 ilmeği haroşa öreceğiz. Yine 2 kenar ilmeği de gösterdiğim şekilde örmeye devam edeceğiz. Haroşa ilmekleri örüyorum. Kenar ilmekleri de ördüm. Dönüyorum. Arka taraftayım. Yine kenar patındaki ilmekleri örüyorum. Ayraçtan sonraki ilmekleri ters örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim, dönüyorum. Ön yüzden 2 düz sıra oldu. Şimdi bir gidiş bir de geliş sırası örelim. Yani 4 sıra olduktan sonra alt bölüme desenimizi çalışacağız. Devam edelim. Haroşa bant üzerine 4 sıra düz ördüm. Şimdi 2 sıralık bir desen çalışacağız. Kenar ilmeği örüyorum ve direkt desene başlıyorum. Bir ilmek haroşa ördükten sonra ipim ön tarafta 3 ilmeği birlikte alıyorum. İçerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1 şişi doluyorum. 2 bir kez daha batıyorum. 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkarttım. Bir ilmek ters örüyorum. Şimdi 2 ilmek düz öreceğim. 1 2 tekrar bir desen çalışması yapıyorum. Bir ilmek ters, 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Yine araya 2 düz ilmek örüyorum. Bir ilmek ters, 3 ilmeği birlikte alıp 3 ilmek çıkartıyorum. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum.
Ayraçtan önceki son ilmeği de ters örüyorum. Artık bu ayracı çıkartıyorum. Kenar patının yeri belli oldu. Şimdi kenar patındaki 5 haroşa ilmeği örüyorum. Kenar ilmekleri ördükten sonra sırayı tamamlıyorum. Şimdi arka tarafta kenar patından sonraki bütün ilmekleri ters öreceğim. Beş ilmek haroşa örüyorum. Geri kalan bütün ilmekleri ters örüyorum. Sırayı tamamladım. Bu şekilde arkadaşlar. Bundan sonra düz örgüye devam edeceğiz. Burada kenar patında haroşa örgü topladığı için kenar patının çirkin durmaması için 8 sıra ördükten sonra bir kısa satır dönüşü yapacağım. Burada kenar patından sonra düz ilmeklere başladığım sıra burası. 1, 2, 3 diş haroşa oldu. Bir diş olduktan sonra bir kısa satır dönüşü yapacağız. Yani bu sırayı tamamlayıp dönelim. Tekrar birlikte olalım. Modelin üzerine 2 sıra ördüm. Şimdi bu sırayı öreceğiz ve dönüşte buradan kenar bandı kenarından dönüş yapacağız. Bir kısa satır dönüşü yapacağız. Burada ben haroşa bandın üzerine bir işaret yerleştirdim. 1, 2, 3, 4 çizgi olunca bu işlemi yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi sıra sonuna kadar örelim. Kenar bandını da örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Haroşa ilmeklerini örüyoruz önce. Bir, 2, 3, 4, 5. Haroşa ilmeklerden sonraki ters ilmeğe geliyorum. İpimi ön tarafa alıyorum. Bu ilmeği sağ şişime kaydırıyorum, dönüyorum. Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. Bu ilmeği tekrar sağ şişe geçiriyorum. Ve haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Kenar ilmekleri de örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Bu örmüş olduğumuz bu diş bir kısa satır arkadaşlar. Yani haroşa bandımızda bir sıra fazladan örmüş olduk. Buraya da bir ayraç yerleştiriyorum. Bu işlemi her 9. sırada yapacağız. Şu şekilde. Burada 1, 2, 3, 4 diş haroşa çizgisi var. Bu örmüş olduğumuzda kısa satırımız. Şimdi buradan örerek sıra sonuna kadar devam edeceğiz. Önce haroşa ilmekleri örelim. Bir, 2, 3, 4, 5. İp dolamış olduğumuz ilmeğimize geldik. Ters öreceğiz ama dolamış olduğumuz ipi burada arka tarafta ilmeğin üzerinden ters tarafa alıyorum şu şekilde. Daha sonra ilmeğimle birlikte bu dolamış olduğum ipi ters örüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sırayı tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi bu sırayı fazladan çalıştık kenar bandında. Hiç belli olmadı burada. Kısa satır çalışması yaparken bu ilmeğe ip dolamıştık. Bu şekilde örgümüzün ön tarafı daha düzgün olacak arkadaşlar. Yukarı doğru toplamasını engellemiş olduk lastiğimizin. Bu şekilde örgümüzü sürdürelim.
Bu kenar bandında aynı şekilde arada 4 diş haroşa çizgisi olacak şekilde ördükten sonra bir kısa satır çalışması yapacağız. Lastik boyunca bu şekilde devam edecek. Kol kenar bandına geldiğimizde tekrar birlikte çalışacağız. Sol ön bedeni kol evine kadar ördüm. Haroşa bant üzerine 62 sıra ördüm. Santimetre olarak da ölçüyorum. Yaklaşık 21,5 santimetre. Buradan 7 ilmek kol bandı için ayırdım. Burada yine kenar bandımız bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu bölümde de toplam 7 kez kısa satır dönüşü yaptım. Gördüğünüz gibi haroşa örgünün toplanmasını engellemiş olduk. Ve bu bölümde de ilmek eksilterek büzgü oluşturacağım ve birebir lastik öreceğim. Önce kol kenarındaki 7 ilmeği örelim. Bu 7 ilmekten ilk ikisi kenar ilmek arkadaşlar. Bu kenar ilmekleri ön yüzde örerken ilk ilmeğin sol tarafından batıyorum ve ilmeği sağ şişime kaydırıyorum. Daha sonra diğer ilmeğin de sağ tarafından batarak kaydırıyorum. Bu şekilde örmeden alıyoruz. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Burası kol bandımız. Ayraçtan sonraki ilmeklerin ilkini düz örüyorum. Daha sonraki ilmeği ters örüyorum. Buralarda ilmek eksiltme yapmıyorum. Aynı şekilde son iki ilmeği de eksiltme yapmadan öreceğiz. Bu aradaki ilmeklerde düz örerken 2 ilmek eksilteceğiz her düz örgüde arkadaşlar. Şimdi ilk eksiltmemi yapıyorum. Ters ilmekten sonra bir düz ilmek öreceğim. Sıradaki 3 ilmeğin ikisine sol taraftan batıp sağ şişe kaydırıyorum. 3. ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilttim. 1 ilmek ters örüyorum. Aynı şekilde ilmek eksiltiyorum. 2 ilmeği alıyorum. 3.'yü örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bir ilmek ters, bir ilmek de düz örüyorum. Kenar bandına kadar geliyorum. Bu ayraçtan kenar bandına kadar toplam 2, 4, 6, 8, 10, 12 ilmek eksilttim. 2 kenar bandı arasında 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 ilmek kaldı. Şimdi kenar bandı ilmeklerini örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Kenar ilmekleri de örüyorum. Dönüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci kenar ilmeği ters örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Buradan ayraca kadar olan bölümdeki ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Birebir lastik örüyorum. Kol bandı ilmeklerini örüyorum. Haroşa örüyorum. 5 ilmek. Son 2 ilmeği ters tarafta, her ikisini de ters örüyorum. Ve sırayı tamamlayıp dönüyorum.
Şimdi örüp geleceğiz. Burada bir kısa satır dönüşü daha yapacağız. İlk kenar ilmeğini kaydırıyorum. İkinciyi de bu şekilde aldıktan sonra 5 ilmek haroşa örüyorum. Düz ilmekle başlayarak birebir lastik örerek devam ediyorum. Kenar patına geldim. 5 ilmek haroşa örüyorum. Kenar ilmekleri de örüyorum. Sırayı tamamlıyorum. Son kısa satır üzerine 1 2 3 4 çizgi haroşa ördük. Şimdi dönüyorum. Bir kısa satır dönüşü yapıyorum. Beş ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum. Sıradaki ilmeği alıp dönüyorum. İpi ön tarafa alıp tekrar bu ilmeği sağ şişe geçiriyorum. Haroşa örüyorum. Dönüyorum. Beş ilmek haroşa ördükten sonra kısa satır ilmeğine geliyorum. Burada dolamış olduğum ipi arka tarafa şu şekilde ilmeğin üzerinden aşırıyorum ve ikisini birlikte ters örüyorum. Devam ediyorum. Birebir lastik örüyorum sıra sonuna kadar. Bu ayrıca kadar. Ayraçtan sonra 5 ilmek haroşa örüyorum. Kenar ilmeklerini de ters örüp sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde bir miktar daha örelim. Buradaki kısa satır çalışmalarını unutmayalım arkadaşlar. İlmek eksilttiğimiz sıradan itibaren 14 sıra birebir lastik ördüm. Şimdi lastik üzerine haroşa örmeye başlayacağız arkadaşlar. Bundan sonra bu tarafta da artık kısa satır dönüşü yapmayacağız. Çünkü bütün ilmeklerimizi haroşa öreceğiz. 8 haroşa çizgisi olunca yaka ilmeklerini eksilteceğiz. Yani 16 sıra öreceğiz. Şu şekilde kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. Kenar patını haroşa örüyorum. Buradaki birebir lastik ördüğüm ilmeklerin üzerine de haroşa örüyorum. Kenar patını örüyorum. Kenar ilmeklerini örüp dönüyorum. Bu şekilde örgümüzü sürdüreceğiz arkadaşlar. Sadece kenar ilmekleri farklı örüyoruz. Geri kalan ilmekleri hem ön yüzde hem de arka yüzde düz öreceğiz. Devam edelim. Lastik örgünün üzerine 2, 4, 6, 8 çizgi haroşa oldu. Yani 16 sıra ördüm. Şimdi ters taraftan ilmekleri eksiltmeye başlıyorum, yaka ilmeklerini. İlmek eksiltirken bu kenardaki iki ilmeği de ilmeklerin üzerinde devam ettireceğim arkadaşlar. Arka tarafta ilk ilmeği örmeden alıyorduk. İkinci ilmeği ters örüyorduk. Ters örerken bir ilmek de eksilteceğimiz ilmeği alıyoruz. İki ilmeği birlikte ters örüp dönüyoruz. Ön yüzde bu ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Tekrar dönüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum.
İkinci ilmeği örerken bir ilmek de eksilteceğim ilmeği alıp ikisini birlikte örüyorum. 2 ilmek eksilttim. Bu şekilde dönerek eksiltiyoruz. Devam ediyorum. Üçüncü eksiltme. Dördüncü. On birinci ve son eksiltmeyi yapıyorum. Şimdi örgümü haroşa olarak sürdürüyorum. Sıra sonuna kadar devam ediyorum. Dönüyorum. Bu haroşa çizgisinin üzerine 13 çizgi olacak şekilde haroşa örmeyi sürdüreceğiz arkadaşlar. Sıra sonuna kadar örüyorum. Kenar ilmekleri yine aynı şekilde örmeyi sürdürüyorum. Birinciyi örmeden alıp ikinciyi ters örüyorum. Arka tarafta da ilki örmeden alıyorum. İkinciyi ters örüyorum. Bu şekilde devam ettirelim örgümüzü. Yaka ilmeklerini kestikten sonra 13 diş haroşa çizgisi olacak şekilde 26 sıra ördüm. Şimdi ipi kesiyorum. Bu şekilde de küçük bir şişe ilmekleri geçirerek beklemeye alıyorum. Şimdi sağ ön beden örmeye geçeceğiz. Burada kestiğim ipi arka tarafta sabitleyip gizleyeceğim. Önce sabitliyorum. Daha sonra bu kenar ilmeklerin alt tarafından geçiriyorum. Bir ilmek atlayıp tekrar geri çekiyorum. Burada da sabitleyip ipi kesiyorum. Bu şekilde gizlemiş olduk. Şimdi sağ ön bedeni örmeye geçiyorum. 41 ilmek alarak sağ ön bedeni örmeye başlıyorum. Burası arka yüzü olacak. Ön yüz burası, ilik patı da sol tarafta olacak. 7 ilmek ayırıyorum ilik patı için. 2, 4, 6, 7. Buraya bir ayraç yerleştiriyorum. Ve örmeye başlıyorum. Başlangıç ipini biraz uzun tuttum. Dikerken kullanacağım arkadaşlar. Haroşa örmeye başlıyorum. Ayraca kadar bütün ilmekleri düz örüyorum. Ayraca kadar ördüm. Ayraçtan sonraki 5 ilmeği de haroşa örüyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Ters tarafta bu iki kenar ilmeği ipimiz önde ters örüyoruz. Dönüyoruz. Ön yüzde bu iki ilmeği örerken ilk ilmeğin sol tarafından batıp ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. İkinci ilmeğe de sağ tarafından batıp şişe kaydırıyorum. 5 ilmek haroşa
örüyorum. Ön yüzde kenar ilmekler bu şekilde örülecek. Haroşa örmeyi sürdürüyorum. Bu şekilde toplam 9 sıra haroşa örüyoruz. Daha sonra da 4 sıra düz örgü örelim. Modeli başlarken tekrar birlikte olacağız. Beş çizgi olacak şekilde 9 sıra haroşa ördüm. Ön yüzden de 4 sıra düz örgü ördüm. Şimdi modelimizi başlayacağız. Önce kenar patı ilmeklerini örüyorum. 5 haroşa ilmek. 1 2 3 4 5. Artık ayrıca çıkartıyorum. Ters örüyorum bir ilmek. Daha sonra ipim öndeyken yine 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 3. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz ördükten sonra aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ters ilmek örüyorum. 2 düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. Kenar ilmeği de ters örerek sırayı tamamlıyorum. 3 sıra öreceğiz. Burada ilk kısa satırımızı çalışacağız arkadaşlar. 3 sıra örelim. Bu sırayı ters örüyoruz. Üç sıra ördüm. Düz örgüye geçtikten sonra kenar patımızda 1 2 3 4 çizgi oluştu haroşa olarak arkadaşlar. Buraya da işaret koydum. Şimdi ilk kısa satırı çalışacağız. Kenar ilmeklerini alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. İpi ön tarafa geçiriyorum. Sol şişimden bir ilmek sağ şişime alıp dönüyorum. Tekrar ipi ön tarafa alıyorum. Bu ilmeği sağ şişe aktarıyorum. Ve 5 ilmek haroşa örüyorum. 1 2 3 4 5. Kenar ilmeklerini ters örüyorum. Dönüyorum. İlk kısa satırı çalıştık. Kenar ilmeklerini örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Kısa satır ilmeğine geldim. Bu ilmeği sağ şişe alıyorum. Dolamış olduğum ipi sol şişimle şu şekilde kaldırıyorum. İlmeği de sol şişime alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bu şekilde. Devam ediyorum. Buraya da bir ayraç takıyorum. Kısa satırı belirtmek için. 1 2 3 4 çizgiden sonra 5. çizgi kısa satır. Bu çizginin üzerine 4 çizgi olduğunda tekrar bir kısa satır çalışması yapacağız. Bu şekilde örgümüzü aynen diğer ön bedende olduğu gibi sürdüreceğiz. Düz örgüye başladığımız sıradan itibaren 62 sıra örelim. Sağ ön bedende haroşa örgü üzerine 62 sıra ördüm ve kol evine kadar geldim.
Şimdi bu bölümde aynen diğer bedende olduğu gibi ilmek eksilteceğiz. Kol evi kenar patını oluşturacağız. Aynı zamanda da 3 tane ilik açacağız arkadaşlar. Başlarken ilk iliği açıyorum. Kenar ilmekleri örmeden alıyorum. 1 2 ilmek haroşa ördükten sonra bir ilmek artırıyorum. Sıradaki 2 ilmeğin içinden batıyorum. İkisini birlikte örüyorum. Bir ilmek eksiltiyorum. Burada ilk iliği açmış oldum arkadaşlar. Bir ilmek eksilttim. Bir ilmek artırarak ilmekleri dengeledim. Bir ilmek haroşa örüyorum. Sıradaki ilk düz ilmeği örüyorum. Daha sonra bir ters ilmek örüyorum. Şimdi 2 ilmek eksilteceğim. İlk 2 ilmeği düz örecekmiş gibi sağ şişe kaydırıyorum. 3. ilmeği örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim. Tekrar bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek eksiltiyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Sıra sonuna geldim. Burada kol kenarı patının ilmeklerini ayırdım, 7 ilmek. Ayraçtan sonra da 2 ilmeğimiz kaldı. Son eksiltmeyi yaptım. Bir ilmek ters örüyorum. Daha sonra ayraçtan önceki ilmeği de düz örüyorum. Ve ayraçtan sonraki 5 ilmeği haraşa örüyorum. 2, 3, 4, 5. Kenar ilmekleri öreceğiz. İpim arkada, ilk ilmeği örmeden alıyorum. Son ilmeği ters örüyorum. Ön yüzde bu şekilde örüyoruz. Arka tarafta ilk ilmeği sol tarafından batırıp kaydırıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Arka tarafta da bu şekilde örüyoruz. 5 ilmek haroşa örüyorum. Buradaki kenar patları arasındaki ilmekleri görüldüğü şekliyle örüyorum. Yani ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz örüyorum. İlik patına kadar ördüm. İlik patında yine 5 ilmek haroşa örüyorum. Artırmış olduğum ilmeği de ördüm. İpi ön tarafa alıyorum. Kenar ilmeklerin ikisini de ters örerek sırayı tamamlayıp dönüyorum. Şimdi bir kısa satır dönüşü yapacağız arkadaşlar. Son kısa satırın üzerine 1, 2, 3, 4 çizgi oluştu. Kenar patındaki ilmekleri öreceğiz. Kenar ilmekleri örmeden alıyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. İpi ön tarafa geçiriyorum. Bu ilmeği örmeden alıp tekrar dönüyorum. Kenar ilmeklerini ters örerek sırayı tamamlıyorum. Dönüyorum. Kısa satır ilmeğine kadar haroşa örüyorum. Bu ilmeği kaldırıyorum şu şekilde. İkisini birlikte örerek kısa satır ilmeğini ördüm. Daha sonra birebir lastik örmeyi sürdürüyorum. Kenar patına geldim. 5 ilmek haroşa örüyorum. İlk kenar ilmeğini örmeden sağ şişe kaydırıyorum. İkinciyi ters örerek sırayı tamamlıyorum.
Bundan sonra örgümüz bu şekilde devam edecek arkadaşlar. Bu iliğin üzerine buradaki haroşa çizgileri 8 tane olunca ikinciyi açacağız. 8 çizgi olunca üçüncü iliği açacağız arkadaşlar. Burada birebir lastik örgü boyunca da kısa satır çalışması yapmayı sürdüreceğiz bu bölüme kadar. Daha sonra haroşa örerken kısa satır çalışması yapmayacağız. Birebir lastiği 14 sıra ördükten sonra 8 çizgide haroşa olacak şekilde örelim. Yaka ilmeklerini örerken tekrar birlikte olacağız. 3 tane ilik açtım. Birebir lastik örgünün üzerine de 8 çizgi olacak şekilde haroşa ördüm. Şimdi yaka ilmeklerini eksilteceğiz. Aynen buradaki gibi. Bu iki kenar ilmeği kaydırarak ilmek eksilteceğim. Toplam 11 ilmek eksilecek. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeği yönünü değiştiriyorum. Bu şekilde şişimi aktarıyorum. Keseceğim ilmekle birlikte içinden batarak düz örüyorum. Dönüyorum. Bu ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. Son ilmeği ters örüyorum. Tekrar dönüyorum. Yine bu ilmeği kaydırıyorum. Bu ilmeğin içinden batıyorum. Keseceğim ilmeği de alıp ikisini birlikte düz örüyorum. Dönüyorum. Bu ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bu şekilde 11 ilmek eksiltiyorum. Daha sonra eksiltmeleri tamamladıktan sonra 13 çizgi olacak şekilde haroşa örüyorum. Son sıraya gelince tekrar birlikte olacağız. Yaka ilmeklerini eksilttikten sonra 26 sıra ördüm. 13 haroşa çizgisi oluştu. Şimdi ipi sağ tarafta kesiyorum. Burada yine diğer örmeden de yaptığım gibi ipi sabitleyip ilmekler arasından geçirerek gizliyorum. Arka beden için 77 ilmek aldım. 9 sıra haroşa örgünün üzerine 4 sıra düz ördüm. Şimdi model kurulumuna başlıyorum. Kenar ilmeği örüyorum. Daha sonra bir ters ilmek örüyorum. 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. 1 2 3. Bir ters ilmek örüyorum. Şimdi 2 düz ilmek örüyorum. 1 2. Aynı işlemleri tekrarlıyorum. Bir ters ilmek ördükten sonra 3 ilmeğin içerisinden 3 ilmek çıkartıyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. Bu şekilde sıra sonuna kadar devam ediyorum. Son ters ilmekten sonra kenar ilmeği örüp sırayı tamamlıyorum. Bundan sonra arka tarafta ters, ön tarafta düz örerek 62 sıra düz örgü öreceğiz arkadaşlar. Kol evine gelince tekrar birlikte olacağız. Arka bedende haroşa örgü üzerine 62 sıra ördüm. Kol evlerine geldim. Kol kenarlarında 7'şer ilmek kenar bandı için ayırdım. Şimdi orta bölümdeki ilmekleri eksilteceğiz ve birebir lastik örmeye geçeceğiz. Önce sağ kol kenar bandını örüyorum. İlk kenar ilmeğe sol tarafından batıp
ilmeği kaydırıyorum. İkincisine de sağ tarafından batıp ilmeği kaydırdım. 5 ilmek haroşa örüyorum. Kenar bandını ördüm. Şimdi ilmek eksiltmeye başlıyorum. İlk düz ilmekten itibaren eksilteceğim. Bir düz ilmek atlayacağım arkadaşlar. Arka bedende daha az ilmek eksilteceğim. İlk 2 ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. 3. ilmeği düz örüyorum. Kaydırdığım ilmekleri de ördüğüm ilmeğin üzerinden geçiriyorum. 2 ilmek eksilterek başladım. 1 ilmek ters örüyorum. 1 ilmek de düz örüyorum boş olarak. Eksiltme yapmıyorum. Şimdi bir ters ilmek ördükten sonra ikinci eksiltmeyi yapıyorum. 2 ilmeği sağ şişe kaydırıyorum. 1 ilmek örüyorum. Kaydırdıklarımı üzerinden geçirip 2 ilmek eksilttim. Tekrar bir ters ilmek, bir düz ilmek ve bir ters ilmek ördükten sonra bir eksiltme daha yapıyorum. Bu şekilde devam ediyorum. Bu ayraca kadar örelim aynı şekilde. Son eksiltmeyi yapıyorum. Buradaki 3 ilmeğin ikisini sağ şişe kaydırıyorum. Üçüncüyü örüyorum. Kaydırdıklarımı da üzerinden geçirerek ilmekleri eksilttim. 2 ayraç arasında 11 kez ilmek eksilttim. Toplam 22 ilmek eksildi. Şimdi kenar bandını örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. İlk kenar ilmeğini sağ şişe kaydırıyorum. İkinciyi de ters örerek sırayı tamamlıyorum. 2 ayraç arasında 11 kez eksiltme yaptım. 22 ilmek eksilttim. Kenardaki kenar patı ilmeklerimiz de dahil olmak üzere şişimdeki ilmek sayısı 55 ilmek arkadaşlar. Şimdi dönüyorum. Önce kenar patını örüyorum. Arka tarafta kenar ilmeklerin ilkini kaydırıyorum. İkinciyi ters örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. Birebir lastikte de ilmekleri görüldüğü şekliyle öreceğiz. Ters ilmekleri ters, düz ilmekleri düz örüyorum. Diğer ayraca kadar devam ediyorum. Ayraca geldim. Kenar patını örüyorum. 5 ilmek haroşa örüyorum. İki kenar ilmeği de arka tarafta ters örerek sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde arkadaşlar toplam 14 sıra birebir lastik olana kadar örmeyi sürdürelim. ...14 sıra birebir lastik ördüm. Şimdi haroşa örgüye geçeceğim. Kenar ilmekler dışında kalan bütün ilmekleri haroşa öreceğim. Hem ön yüzde hem de arka yüzde düz öreceğim arkadaşlar. 18 çizgi olacak şekilde toplam 36 sıra haroşa örelim. Birebir lastik üzerine 36 sıra haroşa ördüm. Burada haroşa çizgisi 18 oldu arkadaşlar. Omuz ilmeklerini de ayırdım. Bu ayracın sağ tarafında 18 ilmek, bu ayracın sol tarafında da 18 ilmek var. İki ayraç arasında da 19 ilmek bulunuyor. Şimdi son 2 ilmeğe kadar haroşa örerek bu tarafa kadar geliyorum.
16 ilmek ördüm. Bu 2 ilmeği bu yaka ilmeklerine aktarıyorum. Bunun da nedeni burada yapmış olduğumuz gibi kenar ilmekleri keseceğim ilmeklerin üzerinden yürütmek arkadaşlar. Bu 2 kenar ilmek olacak. Daha sonra sağ omuzu örerken buraya katıldığında yine burası 18 ilmek olacak. Önce 2 ilmek alıyorum. Zincir çekiyorum. Birkaç zincir çekiyorum farklı bir iple. İpi kesiyorum. Daha sonra bu zinciri sökerek ilmekleri bu tarafa ekleyeceğim arkadaşlar. Buradan zincirin ters tarafından bu dişlere batarak 2 ilmek alıyorum. Bir, 2. Bu ilmekleri arka tarafta ters örüyorum. Bir, 2. Şimdi örmeye başlıyorum ve ilmek eksilteceğim. Bu 2 kenar ilmekten ilkini sol tarafından batarak sağ şişe kaydırıyorum. İkinci ilmeğin de yönünü değiştiriyorum. Şu şekilde. Ve içinden batarak bir ilmek yaka ilmeklerinden alıyorum. İkisini birlikte düz örüyorum. Bir ilmek eksilttim. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden sağ şişime aktarıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeği kaydırıyorum. İkinci ilmeği örerken bir ilmek yaka ilmeklerinden alıp bir ilmek daha eksilttim. Tekrar dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Dönüyorum. Aynı işlemleri tekrarlayarak ilmekleri eksiltiyorum. Son ilmeği eksiltiyorum. Dönüyorum. İlk ilmeği örmeden alıyorum. İkinciyi ters örüyorum. Burada 21 ilmek eksiltmiş oldum. İkisi kenar ilmek. Yine buradan devam edeceğim. 2 ilmek de omuz ilmeklerinden eksilteceğim. Çünkü bu 2 ilmek buraya kenar ilmek olarak kayacak arkadaşlar. Ayrıca çıkartıyorum. 2 ilmek daha eksiltiyorum. Bir ilmek eksilttim, dönüyorum. Kenar ilmekleri örüyorum. Tekrar dönüyorum. Son ilmeği eksiltiyorum. Evet arkadaşlar, yaka ilmeklerini eksilttim. Şöyle göstereyim. Gayet düzgün bir kenar oldu. Hem de esnek oldu arkadaşlar. Tekrar şişimde 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek oldu. Aynen sağ omuzda olduğu gibi haroşa örmeyi sürdüreceğiz bu şekilde. Sıra sonuna kadar örüyorum. İlk kenar ilmeği örmeden kaydırıyorum. İkinciyi de sağ tarafından batarak kaydırıyorum. Haroşa örüyorum. Kenar ilmeklere geldim. İlk ilmeği kaydırıyorum. Sonuncu ilmeği ters örüyorum. Dönüyorum. İlk kenar ilmeği kaydırdıktan sonra ikinci kenar ilmeği ters örüyorum. Kenar ilmeklerine kadar haroşa örüyorum. Son 2 kenar ilmeği de ters örerek sırayı tamamlıyorum. Bu şekilde 4 sıra daha örelim. 4 sıra haroşa ördüm.
O yaka ilmeklerimizi kestiğimiz sıranın üzerine 1 2 3 çizgi haroşa oluştu. İp sağ tarafta, burası örgümüzün ön yüzü. Şimdi sol ön bedende dikerek birleştireceğiz arka bedeni. Yüzü yüze bakacak şekilde şöyle getiriyorum. Ters taraftan dikiyoruz yani. Ama bir işlem daha yapacağız. Burada iki kenar ilmeğimiz vardı. Bu tarafta ters örmüştük her ikisini de. Bu iki ilmeğin yönünü değiştireceğim. Şu şekilde yapıyorum. Şöyle sağa doğru çeviriyorum ilmekleri. Tekrar şişe geçiriyorum. Düz taraflarını geçirmiş oldum. Şimdi dikmeye başlıyorum. Ben şişle örerek dikiyorum ama isterseniz tığla da bu işlemi yapabilirsiniz. Birer ilmek alıp ilmek alarak kaydırma yapacağız. Her iki şişten birer ilmek alıyorum. Şöyle batıyorum ilmeklere. Arka şişten de ilk ilmeğe batıyorum. Bir ilmek alıyorum ve ilmeklerin içinden geçiriyorum. İlmekleri de serbest bırakıyorum. Şimdi ikinci ilmekleri aynı şekilde öreceğim. Öndeki şişten bir ilmek, arkadaki şişten bir ilmek alıyorum. Sol taraflarından batıyorum ve örüyorum. Daha sonra ilk ilmeğin içinden bu ilmeğe geçiriyorum. Kaydırma yapıyorum. Dediğim gibi tığla daha rahat yapabilirsiniz. Yine birer ilmek alıyorum. Önce bu ilmekleri örüyorum. Serbest bırakıyorum. Daha sonra şişteki diğer ilmeğin içinden bu ilmeği geçiriyorum. Bu şekilde karşılıklı ilmekleri örerek birleştiriyorum. Tığla da nasıl yapılacağını göstereyim. Şu şekilde yapıyoruz tığla. İlmekleri alıyoruz. Bu şekilde. Hangisi kolayınıza gelirse o şekilde yapabilirsiniz. Sıra sonuna kadar dikelim. Son iki kenar ilmeğim kaldı. İkisi de ön yüzde düz olduğu için ilmekleri değiştirmeden devam ediyorum dikmeye. Son ilmekleri dikiyorum. Dikme işlemini tamamladım. Son ilmeğe de bir zincir çekiyorum. İpi kesiyorum. Bu şekilde birleştirmiş olduk arkadaşlar. Gördüğünüz gibi tek parça örülmüş gibi oldu. Buradaki fazlalık ipi iğneye geçirdim. Şimdi ipi temizleyeceğim. Ama daha önce bu kenardaki bu iki ilmek bazen dikerken esneyebiliyor arkadaşlar. Bu esnemeyi gidermek için şu şekilde iğnemle alttan her iki ilmeğe batıyorum. Şu şekilde ve şöyle. Gördüğünüz gibi çektiğimizde burası düzeliyor. Daha sonra ipi yürütüyorum ilmekler arasından. Önce şu şekilde çekiyorum. Kısmı toparlıyorum. Gördüğünüz gibi. Şimdi ilmekler arasından ipi yürütüyorum. Gizliyorum. Daha sonra burada sabitliyorum. Son olarak bir kez daha sabitleyip ipi kesiyorum. Şu şekilde. Buradan dibinden ipi kesiyorum.
Evet arkadaşlar, sol omuzu diktik. Şimdi diğer omuzu örmeye başlıyorum. Ama önce buradaki kenar ilmekleri önce şişe geçireceğim. Buradan zinciri çözüyorum. Bu iki ilmeği şişime aldım. Şimdi örmeye başlıyorum. Buraya kadar örmüştük. Ters taraftan önce ipi takıyorum. Hemen bu kenar ilmeklerin altından şöyle tığımla batıyorum ve ipimi buraya tutturuyorum. Örmeye başlıyorum. İlk ilmeği şu şekilde şişime kaydırıyorum. İkinci ilmeği ters örüyorum. Daha sonra haroşa örmeyi sürdürüyorum. Sıra sonuna geldim. Son kenar ilmekleri ters örerek sırayı tamamlayıp dönüyorum. İki kenar ilmeğe kadar devam ediyorum. Önce kenar ilmekleri kaydırıyorum. Haroşa örüyorum. İlk kenar ilmeği sağ şişime alıyorum. Diğer kenar ilmeği ters örüyorum. Dönüyorum. İlk kenar ilmeği kaydırıyorum. İkinci kenar ilmeği ters örüyorum. Haroşa örüyorum. Dönüyorum. 2 sıra daha örelim. Burada da yine son eksilttiğimiz sıranın üzerine 3 çizgi olacak şekilde haroşa ördüm. Burada ilmekleri eklerken ip ister istemez esniyor arkadaşlar, gördüğünüz gibi. Burada açıklık oluştu. Bunun da kolayı var. Şu şekilde tığımla bu ilmeği çekiyorum şöyle. İpi arka tarafa alıyorum. Gördüğünüz gibi kapandı. Yeteri kadar aldıktan sonra şöyle çeviriyorum ilmeği. Şu şekilde buradaki kenardaki ipi saklayacağım zaman buradan bir ilmek alıp sabitliyorum. Daha sonra da aralardan yürüterek ipi gizliyorum. Şu şekilde. Son olarak bir kez daha sabitliyorum. İpi kesiyorum. Gördüğünüz gibi buradaki açıklık kapandı. Şimdi aynen diğer taraf gibi burayı da dikeceğiz. Sağ ön bedeni alıyorum ve dikmeye başlıyorum. Şöyle yüzü yüze gelecek şekilde alıyorum. Ters tarafından dikeceğim. Burada gördüğünüz gibi kenar ilmeklerin ters tarafı denk gelmedi arkadaşlar. İlmek çevirmeye gerek yok. Şimdi dikiyorum. Aynen diğer tarafı diktiğim gibi. İlk ilmeklerin içinden şu şekilde batıyorum. Bir ilmek alıp ilmekleri serbest bırakıyorum. Sırayla 2 ilmeği örüyorum. Daha sonraki şişteki ilk ilmeğin içinden geçirip eksiltiyorum. Bu şekilde dikelim.
Omuz dikişlerini kapattım. Bir tarafında yan dikişini diktim. Şimdi diğer yan dikişi birlikte dikeceğiz. Arka bedeni örerken kenarda bırakmış olduğum ipe iğneyi geçirdim. Ön yüzden dikmeye başlıyorum. Ön bedenin ilk ilmeğine alttan batıyorum. Arka bedeninde ilk haroşa sırasının dişlerinden altta olan dişe batıyorum. Bu üst diş, alttaki dişe şu şekilde batıyorum, ipi çekiyorum. Buradaki ilk sıranın da üst dişine batacağım. Burası alt diş, üst dişe batıyorum. İpi ayarlıyorum. Tekrar burada ikinci sıranın alt dişine batıyorum. Burada da ikinci sıranın üst dişine batıyorum. İpimi çekerek ayarlıyorum. Üçüncü sıraya geçiyorum. Alt dişe batıyorum. Burada üst dişe. Sırayla devam ediyorum. Şu şekilde ipimi çekerek haroşa sıralarını denkleştiriyorum şu şekilde. Daha sonra düz örgüye geçiyorum. Hemen kenar ilmekleri buluyorum. Burası kenar ilmek. Buradaki kenar ilmek ile ikinci ilmek arasındaki bu telleri tek tek dikeceğim arkadaşlar. Buradan batıp telin arka tarafından çıkıyorum. Bu tarafa geçiyorum. Kenar ilmeği buluyorum. Kenar ilmek ile ikinci ilmek arasındaki telleri buluyorum. Şu şekilde ilk teli kaldırıyorum. Birinci delikten batıp ikinciden çıkıyorum. İpi çekiyorum. Bu tarafa geliyorum. Aynı şekilde son batmış olduğum yere batıyorum. Üstteki delikten çıkıyorum. Burada da son battığım yere batıp bir sonraki delikten çıkıyorum. İpimi çekerek fazla çekmeden şöyle ayarlıyorum. Sırayla bu şekilde ilmekleri dikiyorum. Bu şekilde arada ipimizi çekerek kol altına kadar dikelim. Yeleğimizin dikişlerini tamamladım. Düğmelerini diktim. Kullanıma hazır hale geldi. Arkadan görüntüsü de bu şekilde arkadaşlar. Bugünkü videonun sonuna geldik. Yeni videolarda, yeni projelerde tekrar birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.